Merhaba dostlar. Bugün farklı bir şey yapacağız ve Fiverr üzerinden yabancı birine logo tasarlatacağız. Özellikle Hintli tasarımcılar burada gani var ve çok uygun fiyatlara logo tasarımı yapıyorlar. Ama alacağımız sonucu gerçekten merak ediyorum. Minimum bütçeyle nasıl bir logo tasarımı sunacaklar ona bakacağız. Şimdi Fiverr üzerinden şuradan grafik dizayndan logo dizaynı seçelim. Bütçeyi maksimum $10 yapacağım. Uygula diyorum. Şimdi ilk sırada çıkana bir tıklayalım, girelim. $10 yapıyor. Şuradan Türkçe diline çevireceğim sayfayı. Yüksek çözünürlükte veriyor. Vektör dosyasını veriyor. Eksik yok hemen hemen. Vektör dosyasını verdiği sürece bir sıkıntı yok. Yaptığı çalışmalara bakıyorum ve gayet de hoş, tatlı çalışmaları da var. Logo tasarımı konusunda kötü durmuyor yani. Tabii arada ciddi farklar var yani. Bazıları çok iyi, bazıları da çok şu çalışma çok iyi durmuyor. Deneyelim bakalım. Satıcı ile iletişime geç diyelim. Hi yazalım şuradan. I want a logo design. Bir logo tasarımı istiyorum dedim. Çalışmamız mümkün mü diye sordum. Gönderelim bakalım ne kadar zamanda yanıt gelecek. Tabii oradaki saatleri bilmediğim için şu an bu çalışan arkadaş da hemen bakıyorum. Hindistan'dan bir arkadaşmış bu. Ortalama bir saat içinde yanıt veriyormuş. Göreceğiz bakalım. Yani verdiği yanıta göre buradan siparişi oluşturacağız. 2 gün içinde teslimatı varmış. Yaptıracağım logo tasarımı tasarımcı dayının olacak. İngilizceye çevirerek yani Designer Uncle olarak yazacağım ve tasarımcı dayının hani İngilizce versiyonuyla bir logo tasarlamasını isteyeceğim. Son görünmesi 3 saat önce görme ihtimali var. Ama yine de biz ne olur ne olmaz diye başka $10'lıklara da bakalım. Şurada tasarımları iyi duran biri var. Bu da hiç fena değil. Bu nereliymiş? Bak bu da Hindistan. Hindistanlar bayağı var. Hatta şu anda online'mış. Buna da yazalım hemen. Gayet de tatlı işleri var yani baktığımız zaman. Diğer arkadaşa yazdığımın aynısını yazıp gönderiyorum. Bunun da son görünmesi 25 dakika önce diyor. Muhtemelen bu yazar. Hani diğeri yazmasa da bunun yazma ihtimali yüksek. Baksana bu $5 çalışıyormuş. Yüksek çözünürlükte ama vektörel vermiyor bu. Çok da önemli değil. Sonuçta ortaya çıkacak logo tasarımını merak ediyoruz. Ki ben bunu gidip de kullanmayacağım için. Bak sınırsız revizyon gördüm ya yine. Bu Hintliler yok mu? Ödüllü tasarımcılardan oluşan ekip diyor. Pazar günü çalışmıyormuş. Şu an cumartesi günündeyiz. Başka bir tane daha bulabilir miyim şöyle güzel? Bir Hintli daha buldum. Bunun da gayet tatlı çalışmaları var. Buna da yazalım. Bu da $10 yapıyormuş. Ne içeriyor? Vektör dosyasını veriyormuş bu mesela. Yüksek kaliteli dosya vermesine gerek yok zaten vektör verdiği sürece. Kaynak dosyalarını veriyor falan. Hemen iletişime geçelim. Aynı yazıları yazalım. Bakalım bu Hintli arkadaşlardan önce hangisi bize dönecek? Çok da iyi çalışmalar duruyor aslına bakarsanız yani garip. Bu da fena değil. Bunun da çalışmaları hiç fena değil. Ama sanki şu Animes Envato'da falan çok gördüğüm figürlere benziyor galiba. Yani o figürlerden falan alıp uyarladığı şeyler olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Ve geneli yani bu da Hintli galiba bakayım. Evet. Genel olarak böyle çok minimal çalışmalar yapıyorlar. Baksana yani hep aynı tatta. Güzel ama hoş yani. Bak bir arkadaş daha buldum. Bu da fena değil. Ama böyle çalışmaları sanki hazır logo yazılımlarından çıkmış gibi duruyor. Yani öyle bir havası var. Bu baya şey ya. Senin çizimini yapıyor ve öyle logoyu çeviriyor. Gayet başarılı da işleri var yani. Ve $10 mı? Dur bakalım çözeriz. Kimmiş bu? Endonezya'dan. Endonezya'dan biriymiş bu. Bakalım buna da bir yazalım. Bu da en son 17 dakika önce görmüş. Bunun da görme ihtimali yüksek. Pakistan'dan $5 yapan birini buldum. Buna da bir yazacağım. Bu da online gözüküyor. Yani şu ana kadar 5 kişiye yazdım. Son yazdığım hemen geri dönüş yapıyor şu an. $5 yapan Pakistan bu. Bir buna yaptırırız. Bir de $10 yaptırırız olmadı. Yani 2 tane sonuç görmüş oluruz. Benimle iletişime geçtiğin için teşekkür ederim diyor. Tabii ki neden olmasın diyor. Hani beraber çalışabilir miyiz diye sordum ya. Tasarım için detaylar istedi şimdi. Hemen şöyle bir çevirelim yazalım. YouTube kanalım için bir logo istediğimi söyledim. Kanalımın adı Tasarımcı Dayı. Yani Uncle Designer diye geçiyor. Ama logoda Tasarımcı Dayı diye de geçebilir. Uncle Designer olarak da geçebilir. Bilmiyorum yani ikisi de fark etmez. Sonuçta logoyu değiştirmeyecektir bu. Logo tadı bellidir yani. Kullandığım şu anki logoyu gösterdim ama yeni bir şey istiyorum dedim. Logon için maskot istiyor musun diye sordu. Bu arkadaş kaça yapıyordu ya? $5 yapan mıydı bu? Evet bu $5 yapıyormuş. Daha fazla detay istiyor haliyle. Aslında aklımda bir şey yok. Tamamen size bırakıyorum dedim. Yani inşallah öyle demişimdir. Yerli çok çalıştık. Bir tane de yabancı çalışayım dedim. Bir Pakistanlı bir de Hintli ile çalışacağız gibi duruyor şu an. Şöyle Türkçe'ye çevirdim sayfayı. Siz daha iyi görün diye. Daha net görün diye. Tamam diğer Hintli arkadaş da geldi zaten. Benim beklediğim, istediğim arkadaşların ilkiydi yani. İlk sırada yer alıyordu. Şimdi kanalım hakkında sordu hani nedir diye. Ben tasarım animasyon hakkında eğlenceli eğitici videolar dedim. Yani logoyu istediğim gibi yapabilirim gibi imada bir şey söyledi. Ben de evet dedim. Anladım devam edebilmemiz için bütçeyi sordu. İlanında $5 yazıyordu. Pakistanlı abimiz yazıyor. Şimdi bir Endonezyalı bir de Pakistanlıyla görüşüyorum şu an. Bir de Hindistanlı arkadaş yazdı ama o yapmadı yani tekrar yazmaya devam etmedi. Dönecektir muhtemelen birazdan. Göreceğiz.
Şimdi bir kıyas videosu çekiyorum aynı zamanda şu an bunu çekerken. Bütün bütçeyi ona ayırdığımdan şu an buraya bütçe yok fazla. Şimdi detaylı logo için 5 dolar olmaz dedi. Normalde 5 dolara çalışıyor yazıyordu ya. Böyle detaylı bir logo istediğiniz için dedi. Normalde yazı içerikli logolara 5 dolar diyormuş. Onun için 20 dolarla 25 dolar arasında bir şey olabilir dedi. Hani fiyat. Ama diyor işte kaynak dosyalarını veriyorum. Sınırsız revizyon hakkınızla beraber falan diyor. Çok benzemiyor mu ya bunlar bize? Sektörel bir şey herhalde yani. Hep aynı kafa. Ben de zorluyorum yani. En yüksek 10 dolar verebilirim dedim. Şuna 10 doları kabul ettireyim. Şey gibi oldum ya. Yap bize 10 dolarlık bir şey der gibi olduk ama. Ki biliyorsunuz yeri geliyor 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya zaten iş yaptırıyorum yani. Ondan yana bir kaçışım yok. Pakistanlı arkadaş 10 dolara okey dedi. Ama işte karakter olmadan beklentilerinize göre bir logo tasarlayacağım dedi. Ben de benim için uygundur dedim işte. Sonuçta karakter olsun olmasın yani. Ortaya bir logo tasarımı çıkacağı için ki amacımız nasıl bir şey çıkacağını görmek. 10 dolarlık sipariş için bilgilerimi girdim. Tamam, siparişi başlattık. Sektörü sormuş. YouTube diyelim. Tam olarak kullanmak istediğim isim Uncle Designer olsun. Siparişi başlattım şu an. Hatta baksana şurada şeyler de varmış. Ekleyebileceklerim. 3 boyutlu mockup ekleyebiliyorsun mesela 10 dolara. 3 boyutlu mockup için 10 dolar. Zaten ben logoya o kadar veriyorum. İlginç. Bu arada ilk defa buradan çalışıyorum yani. Daha önce Fiverr üzerinden herhangi bir sipariş vermedim. Sipariş oluşturduğum kişiyle daha sonra chatten yazışmaya devam edemiyorum. Sipariş sayfasından devam edebiliyormuşum. İlginç. Tamam, Pakistanlı arkadaşımıza ilk logo tasarım siparişimi vermiş oldum. Bir tane daha verebilirim belki şu Hintli arkadaş dönerse. En sonunda artık gelen dönüşlere göre ilerleyeceğiz. Şimdi birine daha yazdım. Hintli bir arkadaş. Bu da şey yapıyormuş işte, maskot, karikatür falan tarzı logo yapıyor. 10 dolar mı diye baştan sordum çünkü sonradan sakatlık çıkabiliyor. Bak bu arkadaşın da işleri böyle. Maskot şeklinde çalışmış. Şimdi bu Color Splash Nick'li arkadaşla görüştük. Bu Hindistanlı arkadaşımız. Bu da 10 dolara böyle karikatürünü yapıyor. İşte senin karikatürünü yapıp bir maskot logo oluşturuyor. Buradan da ne çıkacağını çok merak ediyorum. Diğeri böyle şeyli olmayacak zaten. Bir karakter falan olmayacak. Diğer Pakistanlı yapan arkadaş da. Bunda da bir nevi karakter olacak. Yani benim çizimimi yapacak. Bana özel bir çalışma çıkaracak. İkisini de toplamda 20 dolara yaptırmış olacağım. 10 dolara Hindistanlı tasarımcı ve Pakistanlı tasarımcı. Kıyasa bak. Sipariş oluşturuyorum dedim. Tamam, bu arkadaşla da anlaştık. Şuradan hemen 10 dolarlık siparişimizi verelim. Tamam, 10.40 dolar diyor. Şimdi 12 dolarlık bir sipariş daha oluşturduk. Yani 10 dolara sipariş veriyorum ama 2.5 dolarda Fiverr alıyor. Güzel komisyon alıyor. Şuradan dosyamızı ekleyelim. Siparişi başlat diyelim. Gerekli bütün bilgileri zaten chat üzerinden, mesajlaşma üzerinden yazdım. Teşekkür etti. Ben de dört gözle beklediğimi söyledim bakalım. Şimdi bakalım Hintli arkadaşımız mı daha güzel bir çalışma çıkaracak? Pakistanlı arkadaşımız mı daha güzel bir çalışma çıkaracak? İkisinin de farklı kulvarlarda, farklı tatlarda çalışmaları var. Göreceğiz. Şurada siparişlerim kısmında da görüyorsunuz zaten 2 tane siparişimiz var. O zaman gelin şimdi şu çalışmalara bir bakalım. Çünkü bir sonraki videoyu çalışmalar geldiğinde çekeceğim için şu an hemen geçebileceğim. Siz hemen görebileceksiniz. Ama gerçek hayatta bekliyoruz tabii. Dostlar, şimdi sipariş ettiğim logolar geldi. Tabii çok farklı. İkisi de çok farklı. Ayrı dünyaların insanları gibi aslında, aynı bütçe olmasına rağmen. Bunu da iki arkadaşımızla beraber eleştireceğiz, bakacağız. Nedir ne değildir. Kendi aramızda ufak bir sohbet olacak. Şimdi yayında Ferhat arkadaşımız var ve Alihan arkadaşımız var. İkisi de freelance olarak bu işte grafik tasarım sektöründe yer alıyorlar. Ferhat yıllardır bu işin içinde. Alihan, sen ne zamandır sektörün içindesin? Ben de bir iki yıldır bu işin içindeyim. Biraz yeni grafikerlerdenim ben de. Olsun, işte eskiyle yeni bakış açısını birleştireceğiz gibi geliyor. Gelin isterseniz görelim. Ben buradan Skype üzerinden size atacağım şimdi çalışmaları. İşte birincisiyle başlayalım. Uncle Designer olarak yazanla başlıyorum. Şimdi ben istediğim şey aslında YouTube kanalım var. Bir logo tasarım istiyorum sizden. YouTube kanalımda kullanabileceğim falan demiştim. Bu çalışmayı yapan arkadaşımız, Pakistanlı olan arkadaşımız. Bana burada şey geliyor. Bilmiyorum, siz de fark ettiniz mi? Sanki Shutterstock üzerinden birçok böyle hazır fontlar var ya. Hazır yazı tipleri var, böyle vektör olarak indiriyorsun alfabetik olarak. Sanki onu indirmiş de böyle yan yana dizmiş ve bana göndermiş hissiyatı var gibi geldi bana. Muhtemelen. Yani, muhtemelen işte. Ama hani kullanılabilir mi? Yani şey olarak, mantık olarak hani oradan indirip kullanabilir. Zaten yapılan bir şey ama bu daha çok işte ya çizgi film kanalı logosu gibi Evet. bir şey olmuş yani. Senin formatını biliyorlar mıydı? Bilerek yap. Ben zaten YouTube kanalıma falan verdim. YouTube kanalımın nasıl olduğunu, neyle alakalı olduğunu vesaire hepsini söyledim. Bir de şu var. Onu da göstereceğim. Yine aynı kişinin yaptığı. Bir de tasarımcı dayı olarak çalışmış. Ama baktığım zaman benim aklıma gelen özgün bir çalışma değil bir. Hepsini geçtim, tasarımcı dayı yazmış yani. Tasarımcı değil yani. Tasarımcı günü gibi bir şey olmuş bu. Böyle de ciddi bir hata
hatası var. 10 dolar düşük gerçekten ama biraz daha özenli olabilirdi yani. Bu kadar hazırda olmayabilirdi diye düşündüm. Şimdi bakın bu gösterdiğim 10 dolara yaptı. Yine bir 10 dolara daha yapan işte Hintli arkadaşımızı gösterdiğim zaman tepkinizi çok merak ediyorum yani. İkisi de aynı fiyat hani baktığın zaman. Siz bir iş sipariş etseniz ve böyle bir iş gelse ne düşünürdünüz? Onu sorayım daha doğrusu. Bana göre renkler bana pek iyi gelmedi. Çok karman çorman gözüküyor bana göre. Bir de ben bir G harfine takıldım. Hiç bilmezsem, bunun ne amaçla gönderildiğini bilmezsem, yazıda ne yazıldığını bilmezsem orada ben G harfi olduğunu düşünmezdim. Parayı hak ediyor mudur? Kendi ülkesinde adamın nasıldır bilemem ama hak etmediğini düşünüyorum ben. Ferhat'tan da bir yorum alırsam. Nasıl yorumlayayım bilmiyorum abi. Sence Yorumlayacak bir şey ya yok. şöyle ya yorumdan kastım şu aslında. 10 dolar eder mi etmez mi? Yani bir 10 dolar belki eder 50 mi? sent eder yani. Kaç eder? 50 sent eder belki. Bir emek vermiş olsa, tamam mı? Hani bir şey yapmış olsa da gene hani yorumlayalım. Yani yorumlamak İşte şeyi düşünüyoruz yani burada. Hiç emek yok. Direkt hazır çalışmanın sıralandırılmışı. Karakterleri yerli yerine koymuş o kadar yani. yani bir hareket yap, bir çizgi çiz bir yerine, bir şey yap. Aynen öyle. Noktalar bana bir garip geldi. Neden nokta var orada? Ya onu öyle zevkine koymuş işte. Boş durmasın falan. Ortalayınca yanları çok mu boş geldi? Ne yaptıysa artık. Orada bir mantığı vardır kesin. Şimdi sizi çok şaşırtacak olan kısma geldim. Hintli arkadaşın çalıştığı yine 10 dolara çalıştı bu arkadaş ama benden profil resmi fotoğrafımı istedi ve işte fotoğrafı vektörel olarak hani çizimini yapacağını ve ona göre bir logo çıkaracağından hani öyle konuştuk, öyle anlaştık. Hatta ben sordum gerçekten 10 dolara mı yapıyorsun bunu komple? Hani 10 dolardan fazla eder baktığın zaman. Evet dedi, hepsi 10 dolar dedi. İyi dedim, sen öyle diyorsan öyledir. Daha sonra işte yolladım profil resmimi, güzel bir fotoğrafımı yolladım. Tasarımcı da iyi yazacak dedim. O da bunu çalıştı bak. 10 dolar orada daha fazla ediyor herhalde. Hindistan'da daha yüksek olsa gerek. Ama Hindistanlılar tabii biraz da şey yani becerikliler. Ama bak ben neye şaşırdım Evet, biliyor evet. musunuz? Burada ben profesyonel bir çalışma falan anlamında demiyorum kesinlikle. Mutlaka ki mesela tasarımcı da işte yazı efekti falan hoşuma gitmedi. Onu bir eleştiri, öz eleştiri olarak getirebilirsin ama yani sonuçta abi 10 dolar ya. 70 lira, 80 lira para. Tasarımcı dayı yazması bile yeter. Özgünlük var bir. Seni alıp profil resminden bir çizim oluşturmuş. Bu önemli bir şey. Beni göbekli yapmasına değinmiyorum. O çok önemli değil. Ama gelip böyle bir çalışmayı çıkarması, sunması gayet uygun bir fiyata. Bu arkadaşı da özellikle gösterdim. Çalışmak isteyenleri yönlendirebilirim ya. Bilmiyorum ya. Şimdi ikisini birlikte kıyasladığım zaman ki zaten kıyaslanacak bir şey yok pek ortada. Yani birine 10 dolar az, diğerine de fazla gibi bir durum var. Ama Ya uğraşmış. bunu tabii kendi gözünden biz tabii daha dar alandan bakıyoruz. Adam bunu bütün dünyaya yapıyor. Yani günde 100 kişiye yapamaz da 10 kişiye yapsa 100 dolar yapar. İyi para onlar için. Ben bunu işte Cihat'a gönderdim. Benim işte videolarda hep böyle beraber sohbetini yaptığımız arkadaşım var. Cihat Macit. Ona bunun ilkini gönderdim. Sonra bunu gönderince aman tanrım dedi yani. Arada da çünkü cidden bir fark var. Çalışan arkadaş gerçekten yani diğer referansların, diğer çalıştığı çalışmaları görseniz gerçekten muazzam çalışıyor. Güzel işleri var. Sürümden kazanıyor da olabilir. Şimdi biz böyle düşünüyoruz da hani Tabii, Ferhat'ın kazanıyor. dediği aynen senin dediğin gibi. Çünkü bunu çok seri bir şekilde yapabiliyorsa günde ne kadar çok yaparsa 10 dolardan o kadar çok para kazanacak. Şeye şaşırdım zaten. Mesela Hintli Fiverr'da fiyatı en düşük yaptığın zaman Pakistanlı ve Hintli dışında kimseyi bulamıyorsun. Bir iki Evet. tane Türk karışmış araya. Bir iki tane karışmış araya ama genel olarak mesela düşük fiyatları hep o şeydeki yani o ülkelerden çalışıyorlar. Hintlilerin inanılmaz bir şey potansiyeli var. Çok iyi iş yapıp çok uygun fiyata yapma durumları var. Beni şaşırttı açıkçası. Ben onu bir de diğer versiyonlarını da yolladı bana mesela. Birçok versiyonda yolladı. Yabancı değil. Bize çok tanıdık aslında. Biz yabancı diyoruz belki. Yani Pakistan diyoruz, Hindistan diyoruz ama sektör aynı sektör. Çalışma stilleri aynı çalışma stili. Affedersin hani bizde de mesela 10 liraya bu işi yapan yani onlar da 10 dolar ama bizde 10 lira gibi düşünün. Yine bu şekilde çalışan var. Valla piyasa o kadar çalkanlı, o kadar karışık ki yani gerçekten fiyatlandırma konusunda da çok eksiyiz. O bir gerçek. Çünkü sabit bir fiyatlandırmamız yok. Kimsenin yok. Bir işi 1000 liraya yapacak adam gidiyor 200 liraya yapıyor. 200 liraya yapacak adam gidiyor 1000 liraya yaptırıyor. Yapıyor ya da işte. Ortalık karman çorman. Çünkü müşterilerin de aklında sabit bir fiyat çizelgesi yok. Ne olacak bu işler bilmiyorum ben. Yine karamsarlığa bağladım. Ne alırsan al, aldığın paranın hakkını vermekle alakalı yani. Yani Martin Luther King'in böyle bir hikaye anlatıyor. Genç arkadaşlar da bunları hayat düsturu edinsin. Diyor ki eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada işini çok iyi yapan dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. Şahane değil mi? Ya 5 liraya da yapsan, 10 liraya da yapsan, 1000 liraya da, 5000 liraya da yapsan fark etmiyor. Yani işini iyi yapmak, hakkını vermek.
Size de çok teşekkürler. Yine görüşürüz inşallah. Rica ederim. Ferhat Çok ve teşekkür ederiz. Ferhat ve Alihan dostlarım. İkinize de çok teşekkür ettim. Yine görüşürüz inşallah. Saygılar, selamlar o zaman. Görüşürüz. Saygılar bizden, sevgiler. İyi Gördüğünüz gibi bir Hintli bir de Pakistanlı arkadaşlar çalıştık ama ortaya çıkan çalışmaların arasında dağlar var. Dağlar var yani. Biri muazzam güzel, hani fiyat performans olarak muazzam güzel. Bir tanesi fiyattan sonrası yok yani. Performans kısmına geçememiş. Hatta böyle şey gibi son dakikada hani böyle hemen Shutterstock'tan indirip şak şak yazıp göndermiş, paslamış yani. Çok da sallamamış. Ne alırsa alsın işini yapan insanlar da var. Bilmiyorum ya, ben aldığım sonuçtan memnunum. Niye memnunum? Çünkü toplamda 20 dolar harcadım ve 20 dolara alamayacağım bir çalışma aldım. Bir tane aldım yani. Bundan sonraki yayınlayacağım bir kıyas videosu var ki onu çok seveceksiniz. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere yeni bir videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haydi. Hayda. Burada muhabbet koyu demle çayı.